Şimdi zaten şurada kayalıkların olduğu noktada definecilerin birçok çalışmasını görebilirsiniz. Hemen hemen her noktada çalışacak şimdi. Büyük ihtimalle bu oymanın hemen etraflıca 4 kısmından oluşan bir çalışma yapılmış burada. Bunlar işaret mi yoksa kasa kapağı mı? Bu noktalarda çalışmalar olduğunu söylemiştim. 5 tane oyma mevcut arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçiyoruz. 1, 2 sabitledi. Şöyle 3 ilerliyoruz. İlerledik. Bir kontrollerimizi sağlayacağız. Var bir şey. Ha, aslanım benim be. Of 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 of. Merhaba, Vadi kanalına hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün gelmiş olduğumuz bölge harika bir bölge arkadaşlar. İlk defa geldik. Daha önce birçok kez bölge hakkında bilgiler aldık ama keşfetme gibi bir durum söz konusu değildi. Yeni geldik, yeni keşiflerini yaptık arkadaşlar. Şimdi bu bölgede güzel define izleri, define işaretleri ve definecilerin çalışmış olduğu bir kısım alanlar var. Onları size ufaktan göstereceğim ve burada güzel bir keşif yapacağız cihazlarımızda. Bütün cihazlarımızda şu an aktif halde buranın keşfini yapmaya hazır vaziyette bekliyor. Şimdi bölgemizi şöyle ufaktan bir görmek gerekirse arkadaşlar, harika define çalışmaları yapılmış bir bölge. Levyemizi de elimize alalım. Şöyle levyemizi elimize alalım. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada güzel bir yatak var ve şurada bir tane oymamız var. Oymayı görebilirsiniz. Çok büyük bir oyma. Oymamızı şöyle bir kurcalayalım. Büyük ihtimalle bu oymanın hemen etraflıca bir noktasında arkadaşlar büyük bir gömü var. Tabi onu sinyal almadan nerede, hangi noktada olduğunu göremeyeceğiz. Sadece işaretimizi bulduk. İşaretimizin hemen yanı başında, zaten şurada kayalıkların olduğu noktada definecilerin birçok çalışmasını görebilirsiniz. Hemen hemen her noktada çalışılmış. Şu noktada da bir çalışma var. Büyük ihtimalle karşıda yine oyması var. Şurada bir çalışma olmuş, kapatmışlar. Büyük ihtimalle bura açılmış. Ne amaçla açıldığını bilmiyorum. Burada da bir güzel çalışma olmuş. Şu aşağı tarafta toprak olan kısımda yine güzel bir çalışma olmuş. Büyükçe bir çalışma olmuş. Bakın burada, bu noktada. Evet, şu noktada da büyükçe bir çalışma olmuş. Büyük ihtimalle yine buradan bir şeyler almaya çalışmışlar gibi gözüküyor. Kayamızın yapısı kireç taşına yakın bir nokta. Bakın burada da bir tane oyma var. Şöyle gösterebilirim. Şu nokta ve şu nokta. 1, 2, 3. Bunlar büyük ihtimalle yön işaretleri. Bakın bir tane de şurada var oymamız. Hemen şöyle elimizle temizleyelim. Oymalar tek tek gün yüzüne çıkıyor arkadaşlar. Bakın. 1, 2. Karşılıklı 2 tane oymamız var. Bir tane de yön işareti şeklinde bir kısım var. Evet, alt tarafta zaten çalışmamızı gösterdim. Burada yine bakın yön işaretleri mevcut. Hemen geliyoruz bu tarafa. Burada bir definecilerin çalışmış olduğu noktalar arkadaşlar. Şimdi şurada bakın, yapısal olarak da kireç taşından hemen hemen eşdeğer bir yapıya sahip bir nokta. Büyük ihtimalle buralar kasa şeklinde yapılmış ama defineciler tarafından açılmış mı, açılmamış mı onu net olarak bilmiyorum. Burada bir kasa var. Buralarda yine çalışmalar olmuş. Bakın bu noktada gene bir çalışma olmuş. Buralar açılmış, bayağı oynanmış. Hemen yukarı kısımlarda arka arkaya gelen, şöyle yukarı doğru çıkalım. Yukarıdan daha net bir görüntü alalım.
Bakın arkadaşlar. Burada yine ya oyma şeklinde ya kasa şeklinde açılmış kısımlar var. Evet. 1, 2, 3 ve 4. 4 kısımdan oluşan bir çalışma yapılmış burada. Bunlar işaret mi yoksa kasa kapağı mı veya define kasası mı, onları tam kestiremedim ama işaret olsa bu kadar büyük işaret koyacaklarını düşünmüyorum. Burada büyük bir çalışma olduğu anlaşılıyor. Yeni zaman değil, büyük ihtimalle eski tarihlerdeki insanların çalışmış olduğu noktalardan bazıları. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Kayamızın üst tarafından. İşaret falan var mı? İz var mı? Hep beraber görelim. Yok, kasamız daha çok aşağı taraflarda çalışıldığına dair işaret veriyor. Şöyle aşağımıza inelim. Aşağılardan buranın kontrollerini sağlayacağım. Evet. Bu noktalarda çalışmalar olduğunu söylemiştim. Siz de herhangi bir işarete rastlarsanız yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Bakın burada da, bakın bu noktada da bir yön işareti mevcut. Doğru mu? Hemen şu noktaya geliyoruz. Evet. Bu da ana kayamızın en işlenmemiş hali. Bakın burada şurayı görebiliyor musunuz? Şurada bir V işareti var. Size göstermeye çalışacağım. Bakın. Şurada bir V işareti var. Evet. V işareti biliyorsunuz yön işareti. Bu şekilde doğru. Biz oymanın olduğu noktada konumlandık. Orada ne yapacağız arkadaşlar? Sinyal keşfimize başlayacağız cihazlarımızla. Alan taramamızdan başlayaraktan buranın sinyallerini almaya çalışacağız. Şu alt kısımlarda da kayalıkların üzerinde de işaret var mı yok mu? Onları da bir görelim. Levyemiz elimizdeyken şöyle yavaş yavaş. Burası zaten çalışılmış olan bölge. Şöyle kayamızın altına doğru büyük bir açılma olmuş. Bakın burada kayalıkların alt tarafında. Evet, işaretlerimiz devam ediyor. Bakın 1, 2, bunlar hep oyma. Şöyle göstereyim. Bunlar büyük ihtimalle evet 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oyma mevcut arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane oymamız da burada. Bakın burada yine ana kayamızın oluşturmuş olduğu noktada güzel bir çalışma daha olmuş. Burada çok işimiz var gibi gözüküyor. Aşağı doğru ilerlediğimizde daha başka ne görebileceğiz? Bakın yine burada kocaman bir oyma mevcut. Şöyle. Evet, burada yine oyma var. Büyük ihtimalle bu kayalıkların üst tarafında birçok kez oynanmış noktalar mevcut. Aşağı doğru da devam ediyor. Hemen hemen baktığımız her yerde bir işaret görme şansına nail oluyoruz burada. Evet, cihazlarımızı hemen aktif edelim ve burada sinyallerimize bakalım. Burada güzel çalışmalar olmuş. Acaba hepsi alınmış mı diye düşünmüyor değilim. Ama en belirgin oymamız bu nokta arkadaşlar. Şurası. Görüyorsunuz. Harika bir büyüklüğe sahip ve çok alenen ortada. Hemen alan taramamız nerede? Alan taramamızı alalım. Alan taramamızı şöyle güzel bir değerli kısmını alaraktan burada bir aktif edelim arkadaşlar. Bakalım ilk sinyalimizi hangi noktadan alacağız? Ben de merak ediyorum. Şöyle şu noktaya gelelim. Alan taramamızı aktif edelim. Ya Allah, bismillah.
Alan taramamız aktif. Hemen şu noktada bakın. İleriyi de veriyor. Bu noktayı da veriyor. Hem ileriye bakın aşağıda sinyal çekti. Dediğim gibi bu bölgede çok işimiz var. Ama en belirgin sinyalde kalacak büyük ihtimalle. Evet. Sağ tarafımızdaki olduğu kısımda arkadaşlar. Sağ tarafımızın olduğu kısımda kendini sabitledi. Şöyle ilerliyoruz. İlerledik. Bakın. Tam da düşündüğüm gibi tam bu noktada bir sinyal aldık. Şöyle net bir şekilde görebilirsiniz. Çok güçlü bir sinyale sahip. Hemen ne yapıyoruz? Burada kayalık olduğu için mineral kısmını alıyorum. Bakalım mineral ne durumda? Evet arkadaşlar, kayalıklarımızda mineral de mevcut. Hemen ne yapıyoruz? Oksit kısmını alıyoruz. Şöyle oksit kısmımızda tekrar bakıyoruz. Oksit kısmımızda sinyal, bir dakika. Evet, şu an oksit kısmımızda tekrar aktif ettim. Oksitte de dönüş sağladık. İlk sinyal aldığımız nokta, ama alan taramamız birçok noktada sinyal alıyor. Şöyle hemen biraz ileriden ne yapıyoruz arkadaşlar? Birçok noktadan sinyal aldığı için biraz uzak mesafede sinyale tekrar gidecek mi diye şurada bir aktif edelim. Ama tabi değerli alacağız. Şöyle değerlimizi aldık. Tekrar aktif ettik. Bakın bu tarafa da sinyal veriyor. Evet, tam arka kısmıma da sinyal veriyor. Bakalım hangi noktada duracak. İlk bulduğumuz noktaya da sinyal veriyor arkadaşlar. Bakın. Bu taraf kısma da sinyal veriyor. İlk bulduğumuz noktaya da sinyal çekiyor. Bakalım hangisinde sabit kalacak. Şöyle tutuyorum. En güçlü olan da yönelerekten çalışacağım. Evet, bu arka kısmı da sinyal alıyor. Oymanın olduğu noktaya doğru da sinyal alıyor. Evet, burada biraz fazla kaldı. Bir daha aktif ediyorum. Evet arkadaşlar. Buradaki sinyali ağırlık olarak görüyor. Ağırlık olarak görüyor. Oksitinde de sinyal verdi. Mineralinde de sinyal verdi. Bu noktada aynı şekilde bu noktada sinyalimiz mevcut. Şimdi burada bir çalışma yapacağız ama diğer cihazlarımızda da kontrolleri sağladıktan sonra dedektörümüzü alacağız. Şöyle dedektörümüzü aldık. Evet. Dedektörümüzü açtık. Zemin taramasına geldik arkadaşlar. Zemin ayarına. Evet. Şöyle gösterebilirim. Zemin ayarımız tamam. Zemin ayarımızı hemen yaptı. OK diyoruz. Onay tuşuna basıyoruz. Normal materyallere geldi. Şöyle taraya taraya gidelim arkadaşlar. Bakalım arazide başka ne var ne yok. Hep beraber görelim. Evet. Alan taramanın sinyal aldığı nokta. Evet, buradan bir sinyal aldık. Ayrım dedim. Ayrımda da sinyalimiz var. Şöyle kayamızın üst tarafında çalışmış oldukları noktaya doğru çeviriyorum. Orada bir herhangi bir sinyal var mı? Hep beraber görelim. Var mı burada bir şeyler? Bütün materyalleri aldım.
Sinyal var mı? Yok. Bu noktada var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu noktada sinyalimiz var. %90. Çektim. Ayrıma yaptım. Aynı şekilde %90 sularında ayrım var. Cihazımızı hemen koyuyoruz buraya. Yeraltı görüntülememizle ne yapıyoruz? Yeraltı görüntülememizi şöyle bir aktif edelim. Aktif ediyoruz. Bağlantı dedik. Tabi cihazımızı açacağız. Cihazımızın düğme kısmı açık kaldığı için şarjı bitmiş arkadaşlar. Şöyle. Evet, cihazımız bağlandı. Bu şekilde de kullanabileceğiz. Neden kullanabileceğiz? Çünkü yedek bataryalarımız var yanımızda. Yedek bataryalarımızla birlikte burada kullanımını devam ettireceğiz. Şöyle bir pinpointer özelliğiyle bir bakalım buraya. Şöyle bir kalibrasyon yaptık. Evet, birçok alanda %50 sularında bir sinyal alıyor. Çıkış yaptık. Şimdi ana sayfaya geldik. 3B tarama dedik arkadaşlar. Burayı yine 5'e 5 olarak tarayacağım ben. Taramayı başlat diyorum. Şöyle cihazımızı, telefonumuzu koyalım. Şöyle güzel bir tarama yapalım. Şu noktadan başlayalım. 1 2 3 4 5. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5. Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5. Hemen yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5. Hemen yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5. Evet. Evet, cihazımızı koyduk buraya. Şimdi çıkan grafiğimizi şöyle bir kontrol edelim. Evet, harika bir grafik çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakmak gerekirse güzel bir nokta. Kayalarımızın olduğu nokta. Şöyle hafif boşlukta. Şurada bir malzeme, ayağımızın olduğu noktada bir malzeme olma ihtimali yüksek. Evet. Değerlerimize bakalım. 77 vermiş yine. 0.80 M vermiş. Aynı şekilde kırmızılığımızın olduğu noktada 0.80 M vermiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen güzel bir çalışma başlatacağız burada. Eldivenlerimizi, takımımızı, taklavatımızı giyerek ya Bismillah diyoruz. Evet, şöyle malzemelerimizi toparlayalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin bize. Şöyle şunu alalım. Pointerimizi ve levyemizi yakınımıza alalım bir. Şimdi şu kayamızın olduğu noktada bir kırmızılık mevcut arkadaşlar. Pointerimizi şuraya koyalım. Şimdi çekicimizin, bakın, taşımızın alt kısmında bir boşluk mevcut. Burada bir kaya şeklinde bir yapı var. Şöyle bir etrafını temizleyelim.
Şöyle güzelce bir etrafı açtık. Şöyle bir kasamızın etrafını, kapak taşımızın etrafını bir açalım. Oymamızın hemen 1 metre yukarısında açılmış, bir insanın rahatlıkla sığabileceği noktaya açılmış olan alanımızın hemen ön tarafında arkadaşlar. Oymayla şu büyük oyuğun hemen ortasında kapak taşımızı bulduk. Kapak taşımızın etrafını şöyle dikkatli bir şekilde açalım. Bakalım kısmetimizde nasıl bir güzellik var, hep beraber görelim. Taşımız çıktı. Oymamız karşıdaki oyuk ve hemen ön tarafındaki şu noktada arkadaşlar neyimiz var? Bir tane kasa kapağımız var. Kasa kapağımızın etrafını şöyle bir dikkatlice açtık. Ne yapacağız? Bir kontrollerimizi sağlayacağız. Var mı bir şey? Yok. Biraz daha açalım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Şimdi ne yapacağız? Levyemizde bir yoklayalım. Evet, çok da rahat bir şekilde açılımını sağladı. Evet, yukarıdan sesler geliyor. Kasa kapağımızı hemen hemen açtık. Evet. Bakın arkadaşlar. İnanılmaz güzellikte bir nokta. Şöyle taşımızı alalım. Bakalım alt kısmında ne var? Alt kısmında yine taşlardan oluşan bir kısım var. Şöyle taşlarımızı kaldırım.
Ay canını yediğim ya. İşte bu be, işte bu. Vallahi yaklaştık. Dediğim gibi güzel bir bölge. Evet, pointerimiz yaklaştığımızda sinyal verdi arkadaşlar. Şöyle daha dikkatli, yavaş yavaş açalım bakayım. Ha, aslanım benim be. Of 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 of. İşte bu, işte bu. Evet. Şöyle toprağımızın da özel bir toprak olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Kum şeklinde. Büyük ihtimalle hafif yumuşak kalsın, toprak fazla zarar vermesin diye özel atılmış bir toprak. Ah, şunlara bak, şunlara. Oo. İşte bu, işte bu. İşte bu arkadaşlar. Ya. Oo, hançere bak. Hançere bak. Evet arkadaşlar, yine harika bir hançer ve güzel bir, artık yakut mu dersiniz, zümrüt mü dersiniz, elmas mı dersiniz, harika bir taşlarla yine güzel bir takı ve yanında harika bir hançer. Evet, güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir kasa ve harika malzemeler. Şunları şöyle koyalım. Hemen buranın ne yapacağız? Pointerimizle bir daha bakalım. Vallahi süper bir yer ha. Şuraya baksana. Resmen kayayı oymuşlar. Üzerine de kapağı koymuşlar. Bakın arkadaşlar, burası, şuralar komple kaya. Şuralar. Bakın. Böyle bir işçilik yok. Adamlar süper bir işçilik yapmışlar. Bu noktada şu ana kayamızı oymuşlar ve üstüne sanki ana kayaymış gibi bir taş yerleştirmişler ve içine güzel bir malzeme koymuşlar. Zümrüt taş. Zümrüt de olabilir, yakut da olabilir arkadaşlar. Yorumları size bırakıyorum. Güzel bir takı ve harika bir hançer. Oo, bu hançerin üzerinde haç var arkadaşlar. Bakın şu noktada bir haç var. Daha net göstermek icap ederse bakın şöyle bir haç var. Hacı gördünüz. Bakın burada da değerli taşları varmış. Değerli taşları alınmış. Şu kısımda da yazıları mevcut. Evet, ama anlaşılır gibi değil yazılar. Değerli taşların olduğu kısım boş arkadaşlar. Artı işareti var. Haç Britanya bayrağına benziyor. Şu noktadaki kabartma, ortasında da haç var. Kenarlarında da çizgiler. Bizans, Roma bayrağı da olabilir. Evet, güzel bir hançer. Evet, ve yanında çıkan harika taşlarla oyulu dolu bir takı malzemesi. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, keşfettiğimiz yeni bölgede harika iki parça çıkardık. Bu bölgede daha çok işimiz var. Bugünlük bu kadar yeter diyoruz. Bu bölgenin keşfine devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Takipte kalmanız dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.